Herkese merhaba. Bugün bir tane optik nokta zımbası yapımını göstermeye çalışacağım ben size. Daha önceki sezonlarda buna benzer bir proje hayata geçirmiştik. Bir optik zımba yapmıştık ancak bu seferki öncekine nazaran çok daha doğru ölçüm almamızı sağlayan ve daha doğru markalama yapmamıza yardımcı olacak çeşitli fonksiyonlara sahip, yani inovatif bir proje. Projeye geçmeden önce hemen hatırlatmalarımı yapayım. Kanalımın Instagram hesabını takip ederseniz, ayrıca bütçeniz doğrultusunda kanalımın katıl butonuna tıklayarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bunun gibi projelere ihtiyaç duyan arkadaşlar için iletişim bilgileri videonun açıklamalar kısmında yer alıyor. Esasında YouTube üzerinde bu tip zımbalar üzerine bu kadar çok içerik üreten herhalde bir tek Velespit.net vardır. Pek çok zımba projesi yaptım. Hatta bununla ilgili bir playlist oluşturabilecek kadar çok içerik çıktı. Onları da izlemenizi tavsiye ediyorum. Neyse, konuyu çok dağıtmadan projenin zımba kısmını yaparken 42 krom molibden 4, yani namı diğer 4140 ıslah çeliği kullandım ve ısıl işlem yaptım. Ana gövde için pirinç ve optik kısım içerisinde plexiglass kullandım. Şimdi projeye başlayalım. Zaten projenin can alıcı noktalarını size proje içerisinde anlatmaya çalışacağım. Yaklaşık 50 mm boyunda bir ana gövde düşündüm ben ve ana gövdenin güzel bir kıvrıma sahip olmasını istiyorum. Ele kolay oturan bir ana gövde düşündüm. Fon verirken balık sırtı, kaba dişli bir kullanıyorum. Pirinç malzemeyi bu şekilde işlemek çok daha kolay oluyor. Özellikle torna tezgahında parçaya ile dalıyorsanız çok dikkatli olmanız gerekiyor. Bu tip işlemlerde kendinizi çok kolay yaralayabilirsiniz. Buna fazlasıyla özen gösterin. Zımba deliği için 9 mm çap benim için çok uygun. Matkapla delip ardından raybalayacağım ama şu an için önemli olan pirincin kabaca işleyerek ana gövdenin formunu vermek. Halde optik zımbalarda yapıları gereği markalanacak yeri işaretlemek biraz zor oluyor. Çünkü metal bir deliğin içinden zımbalanacak yeri görmeye çalışıyorsunuz. Bu tip donanımları kullanırken çok iyi aydınlatılmış ortamlar tercih etmek gerekiyor. Bizim projede diğerlerinden ayrılan nokta bu. Ben bu projede ana gövdenin iki yanına bolca ışık girebilmesi için konik pencereler açacağım. Az önce de belirttiğim gibi ana gövde boyutu yaklaşık 50 mm olacak. Bu boyuta göre pencere genişlikleri 6 mm çapında olması yeterli olabilir. Konik pencereler açacağım için divizör tablasını kullanıyorum. Çok işime yarıyor bu divizör tablası. Pencere koniği 30 derece kadar olmalı diye düşünüyorum. Artık ana gövdeyi bitirebilirim. Bu parçayı kesip ardından rayvalayma işlemini yapacağım. 9 mm rayba çekeceğim için deliği 8,9 mm çapında açmam gerekecek.
Zımbayı kullanırken metalin üzerinde ana gövdenin kaymaması için alt kısmına bir tane O-ring koyacağım. Bunun için bir kanal açmak istiyorum. Böylece işaretleme yaparken ana gövdenin kaymasının da önüne geçmiş olacağım. Evet, sıra optik kısmını yapmaya geldi. Bu işin en zor kısmı bu parçayı yapmak olacak. Elimdeki plexiglass 4 köşe bir malzeme. Önce bunu silindirik bir hale getirene kadar tornalayacağım. Ardından uygun çapı düşürüp malzemeyi optik bir donanıma dönüştürmek gerekecek ki bu da saatler süren zımparalama ve parlatma işi demek oluyor. Bana kolay gelsin. Plexiglass aslında çok yumuşak bir malzeme ama tornalamak için kırılgan diyebiliriz. Bu yüzden biraz dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi uygun çapta bir dış bükey mercek haline getireceğim bu parçayı. İşin nasıl yapılacağını bilmek için biraz optik bilgisine sahip olmak gerekli ama kabaca tarif etmek gerekirse gökyüzünden yere düşen bir su damlasının yeryüzüne bakan tarafındaki konik benzeri bir yapıya sahip olması gerekecek yaptığımız bir optik donanımın. Bu ekipmanın yüzey kalitesini artırmak için kalından inceye doğru sırayla zımparalamak gerekiyor. Ben sırasıyla 360, 600, 1000, 2000 ve 5000 kum zımpara kullandım. En son parlatma işlemini de otoboyalarda kullanılan boya cilası ile gerçekleştirdim. Bu işlemi tamamlamam toplamda 3 saat kadar sürdü. Zımparalama işlemi bitti. Sıra parlatma işlemine geldi. Çok dikkatli olmak lazım bu aşamada. En ufak hata yüzeyi bozar ve en baştan optik malzemeyi yapmak gerekir. Parlatma işleminde de Dremel'den birazcık yardım alıyorum. Çünkü işimi fazlasıyla kolaylaştırıyor. Parçanın soğuması için de sık sık ters yüz yaparak işlemi bu şekilde tamamlayacağım. Parlatma işleminde muhakkak yağlı su kullanılması gerektiğinin altını çiziyorum. Aklınızda bulunsun. Şimdi optik malzemenin üzerine nişangahı koyma zamanı geldi. Bunun için kendi geliştirdiğim bir uç kullanıyorum. Bunu ben kendim yaptım. Uç açısı yaklaşık 120 derece. HSS bir malzeme. Kabaca noktalayıcı da diyebiliriz buna. Nokta zımbasını yapımına başlıyorum. Kabaca ucu sivri düz bir çubuk yapacağım. Bu da zımbalama ucumuz olacak.
Şimdi ana gövde ve nokta zımbasının birbirine alıştırılması gerekiyor. Bu iş için de bolca zımparalama gerekecek yine. Zımbanın ana gövdeye rahat girip çıkması lazım ama hiç de boşluk olmamalı. Çünkü bu doğru nişan almamızı engeller. Uç açısı için ben 90 derece düşündüm. Böylece zımbaların ucu da çok zor körelecek kullandıkça. Evet, zımba bitti. Sırada ısıl işlem var. Az önce bu kısmın en kolay kısım olduğunu söylemiştim değil mi? Bir de bu zımbayı yaparken birkaç saat harcadığımı da belirtmiştim. Ufak parçaların ısıl işlemi maalesef çok zor. Benim atölye şartlarımda uygun fırına da sahip olmadığım için parçalarda ısı kontrolü maalesef yapamıyorum. Ufak parçalar çok çabuk ısınıyor ve çok çabuk soğuyor. Bu zımbayı 3 kere yapmak zorunda kaldım. Yaptığım ilk iki parça soğuturken maalesef çatladılar ve bu şekilde kullanılması tabii ki imkansız. Ama üçüncü parçada doğru şekilde yapabildim. Dolayısıyla bu 3 parça için saatlerimi maalesef boşa harcadım. Bütün parçalar da bittiğine göre O-ring ana gövdeye monte edebilirim. Ardından optik zımbamızı bir test ederiz ve bunun nasıl kullanıldığını size kabaca anlatmaya çalışacağım. Bu optik donanımın alt kısmındaki bölümün bombesi üsttekine oranla daha fazla olduğu için nişangahta artı yerine nokta kullanmak çok daha doğru bir seçim. Bunun nedeni test aşamasında detaylıca konuşacağız. Sırayla parçaları ana gövdede deneyelim şimdi. Genellikle zımbalanan yerleri hizalarken birbirini dik kesen çizgileri kullanmayı tercih ediyoruz talaş imalatta. Bu tip bir optiği kullanırken zımbalanacak yere nişan almak için optik malzemeye en tepeden bakmamız gerekiyor. Yani göz, optik malzeme ekseni, optik malzemedeki nişangah noktası ve malzeme üzerinde noktalanacak yer aynı eksende olmalı. Bu ekseni tutturduğumuz zaman vizördeki görüntüde parçanın üzerine çizdiğimiz birbirini kesen doğruların çizgileri dümdüz görünmesi gerekiyor. Eksenden kaydığımızda ise çizdiğimiz çizgiler kaydığımız tarafa doğru bir yer çizecektir. Eksenimizi tam ters tarafa doğru kaydırarak doğru şekilde nişan almış olacağız. Bu birazcık karmaşık gibi gözüküyor değil mi? En sonda size ne demek istediğimi anlatacağım bir kısım hazırladım, düzenek hazırladım. Bu düzenekte çok daha anlaşılır olacak. Kameramın objektifini bizim gözümüz olarak düşünün. Ekrandaki artının çizgileri dümdüz olduğunda optiğin nişangahı noktalanacak yere tam denk geliyorsa doğru şekilde hizalanmışız demektir. Eğer çizgiler düzken nişangahın noktası doğru yerde değilse optik malzemeyi yani zımbamızı yavaş yavaş işaretlenecek yere doğru kaydırmamız gerekiyor. Burada zaten eksenden kaydığım zaman çizgilerin nasıl eğildiğini görüyorsunuz. Buna göre
kolayca nişan almış ve noktalamış oluyoruz. Bu şekilde sağ tarafta milimetrenin %1'i hassasiyetinde skalayı da görüyorsunuz. Yani optik zımbanın ne kadar hassas olduğunu bu şekilde daha rahat anlayabilirsiniz. Söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Beni yine her zamanki gibi sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Aboneyseniz de abone ol kutucuğunun yanındaki küçük çan resmine tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.